Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle yünlü bir ipim var. Şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta bir ip. Bununla çok güzel bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi çıkartarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 3 olması gerekiyor. Yani bakın her model 6 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 3 ilmek ekliyoruz. Evet, ikinci model için de 6 ilmek aldım. Böyle devam ediyorum. Evet, bir 6 ilmek daha aldım. Ondan sonra 3 ilmek ekliyorum. 1, 2, 3. 3 model üzerinden anlatacağım. 6 ilmek, 6 ilmek, 6 ilmek ayarladım. En sonuna da 3 ilmek ekleyerek ilmek sayımı burada 21 ilmeğimiz var. 21 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Ben lastik yapmayacağım için şöyle bir sıra ters örüyorum. İlmeklerimi çıkardıktan sonra ilmeklerimi bir sıra ters örerek sıra sonuna kadar tamamlıyorum. Yani bir sıra zemin hazırlıyorum. Şöyle tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardıktan sonra bir sıra ters ördüm. Yani zemin hazırladım. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Ben lastik yapmadığım için bu işlemi yaptım. Lastik yaptıysanız lastiğin hemen ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın şöyle. Öndekini arkaya, ikinci ilmeğimi de öne aldım. Yani burada sağa doğru kestim iki ilmeğimi. Bir ilmek artırma yaptım, bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Buraya kadar bir model. Bakın şöyle. Şimdi aynısını tekrar ediyorum. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru keseceğim. Ben şöyle ilmeklerimin yerlerini değiştirdim ve iki ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım, bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım, sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. Bir ilmek düz, sıradaki iki ilmeğimizi sağa doğru keselim. Şu iki ilmeği aldım, çevirdim, sağa doğru kestim. Daha sonra bir artırma yaptım, bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım, sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. Bir ilmek düz, daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek birinci sırayı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. İkinci modelde de kaydırarak kuracağız. Evet, ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek ikinci sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlayalım. Bu modelde sadece birinci sırada model kuruluyor, yani şekillendiriliyor.
Diğer 3 sırada ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek tamamlıyoruz. Yani model oldukça kolay. Örgüye yeni başlayanlar bile bunu kolaylıkla yapabilirler. Evet, 3. sıramı da tamamladım. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Burada ilmeklerimizi ters olarak örelim sıra sonuna kadar. 4 sırayla modeli bir kez kurdum. Bundan sonraki 4 sırada modeli kaydırarak kuracağız. Yani ikinci model kaydırarak kurulacak. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamladık. Bakın şöyle. Şimdi şu aralara kaydıracağım modeli. Yanlarda da yarım dilim oluşacak. Modeli tekrar kuruyorum. Yani ikinci kez kuruyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Bir düzden sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bakın burada yarım dilim oluştu. Şimdi burada bir düz, sıradaki 2 ilmeğimizi bak buradaki boşluğa kaydırıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Sağa doğru keseceğim çünkü. 2 ilmeğimi sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Sola doğru kestikten sonra bir ilmek düz. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru keselim. 2 ilmeğin yönlerini değiştirdim. Sağa doğru kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kestim. Bir ilmek düz arada. Şimdi sıradaki 2 ilmeğimizi sağa doğru kesiyoruz. Burada yarım dilim oluşuyor sıra sonunda. Sağa doğru kestikten sonra bir artırma, sıra sonunda bir düz. Daha sonra kenar ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar artırma yapmıyoruz. Burada artırma bir tane. Evet, şu şekilde. İkinci modelin birinci sırasını beraber kurduk. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Şöyle. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Düz örerek devam ediyoruz. Ben lastiksiz yaptığım için bakın model kıvrılma yapıyor. Lastik üzerine başlayın bu modeli. Lastik istiyor yani model. Üçüncü sıramızı da düz örerek tamamladık. Şöyle bakın model kendini göstermeye başladı. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız modeli 2 kez kurmuş olduk. Yani ikinci modeli kaydırarak kurduk.
Bir daha model kurulumu birinci modelde yaptığımız gibi olacak. Hep bu iki modelin tekrarından oluşacak örgümüz. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum ben. Evet, bakın 4 sıra şu alttaki modeli kurduk. Diğer 4 sırada ikinci modeli. Şimdi burada birinci sırayı tekrar başlayalım. Şurada birinci modelde kurduğumuz gibi modelin birinci sırasını birlikte başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bakın. 2 ilmeği sağa doğru kestim. Altta sola doğru kesmişiz. Üstündekini bakın sağa doğru keseceğiz. Burada dikkat edin bunlara. Size püf noktası. Bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimi sola doğru kestim. Şöyle. Bir ilmek düz. Sıradaki iki ilmeğimizi sağa doğru keselim. 2 ilmeği yerlerini değiştirerek sağa doğru kestim. Bir artırma, bir ilmek düz. Bir artırma, sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru kestim. Burada bakın sağa doğru kesilmiş, burada sola doğru. Ona dikkat ediyoruz. Daha sonra bir düz, 2 ilmeğin yerini değiştirerek sağa doğru keselim. Şöyle. Bir ilmek artırma yapalım, bir ilmek düz örelim. Bir ilmek artırma yapalım, sıradaki iki ilmeğimizi sola doğru keselim. Sıra sonunda bir düz. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz örerek birinci modelin burada yani birinci yaptığımız modelin ilk sırasını tekrar başlamış olduk. Böyle devam ediyor. Model böyle arkadaşlar. Böyle devam eden güzel bir model. Tabii ki ilerledikçe kendini tam gösterecek model. Bir parçada daha önce hazırladım. Şöyle lastik üzerine bunu hazırladım. Burada lastiksiz yaptık. Şöyle. Burada da hazır lastik ördüm. Onun üzerine modeli kurdum. Model böyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel, yapımı da kolay bir model. Sadece tek sırada işlem yapılıyor yani şekillendiriliyor. Diğer sıralar düz ve tersten oluşuyor. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Modelimizin görüntüsü şöyle. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz güzel, yapımı kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şöyle bırakayım. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.